Kıymetli izleyenler, bir paylaşımla daha sizlerle beraberiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bahçemizde birkaç tane nar ağacı var. Tabii çok tutmadı ama en çok şu gördüğünüz narımızda vardı. Tabii bunlar da böcekler girmiş içinde. Sürekli gelip gidip takip ediyordum. Olgunlaşmamıştı. Ama tam olgunlaştı. O zaman da böcekler yemiş. Yarıldılar. Şöyle yakından da göstereyim size. Şöyle yerde birkaç tane koparmıştım. İçleri boşalmış, böcekler oluşmuş. Şöyle görüyorsunuz, böcekler yemiş. Yine birkaç tane de yerlere dökülmüş, tavuklar yemiş. Tabi herkesin rızkı var, böceklerin, kuşların. Bir kısmı da bizim olacak inşallah. Bunları toplayacağız şimdi, sağlamlarını ayıracağız. Nar aslında kaliteli olursa 5-6 aya kadar dayanabiliyor. Yani çürümeden serin, hava alan bir yere koyarsak 6 ay kadar kalabiliyor. Tabi biz o kadar bekletmeyiz ama sağlamlarını ayıracağız. Artık ne kadar süre sonra yeriz onu bilemiyorum. Şimdi narlarımızı toplayacağız. Dediğim gibi sağlamlarını yemek için ayıracağız. Yani yarılmamış olanlarını. Diğerlerin de çürük kısımlarını atıp kalanını meyve suyu yapmayı düşünüyoruz. Tabi yaparsak da onu da sizle paylaşırız. Şimdi Bismillah deyip başlayalım bakalım. Ne kadar narımız var. Şurada bir tane dal vardı. Tabi şöyle şu duvara doğru gidiyordu. Güneş de almıyordu. Onu kestik. Bir dal da burada vardı. Onu da kestik. Şimdi bu büyük dalların şöyle dibinde küçük dallar var. Bunları 1-2 kere kestim. Tekrardan böyle sürgün vermişler. Tabi bunları kesmek gerekiyor. Bunları kesmediğimiz zaman ne olur? Çalı gibi olur ve meyve alamayız. Bunları ihmal ettim. Ben bir kere kestim galiba ya da 2. Ama yine de bakınız şöyle büyümüşler tekrardan. Bunları kesmek lazım ki asıl güç şöyle büyük dallara gitsin. Bunlar zeytinde de çok oluyor bu. Bunları kesmek lazım. Ben şimdi böyle kesiyorum. Bir de keserken şu dipten almak lazım. Yoksa buralardan tekrardan sürgün çıkabiliyor. Bunu iyi almak lazım. Evet, şunu da keselim şöyle. Şurada bir tane dal yukarı doğru gitsin. Şunu bırakacağım. Yukarı doğru gitsin bakalım. Tabii konumuz budama değil ama böyle hasat ederken budama da yapıyoruz. Şöyle şunlara dipten mümkünse, yoksa
buralardan tekrardan sürgün çıkıyor, veriyor. Şöyle bunları tam dipten almakta fayda var. Şunları ben şimdi geçici şöyle alacağım. Dibi temizlensin diye ama çünkü o bayağı toprağın içinde. Şunları alalım şöyle. Ondan sonra tekrardan bunun dibini kazıp dipten iyice kesmek lazım. Evet. Şöyle. Şunu da bir keselim. Şöyle bakayım. Şunları alalım. Yine şurada var. Şöyle dipten. Narımızın dibini açtık gibi bayağı. Şu neciymiş? Evet. Şimdi şunu da bağlamıştık. Tabi bunları da kontrol etmek lazım. Bak bunu ip iyice kesmiş. Bunu ben bıçak yardımıyla açmalıyım. Bu bağladığımız asma olsun, ağaç olsun. Aslında pamuklu iple bağlamak lazım. Böyle naylon iplik kolay kolay çürümüyor. Çürümeyince öyle durumlar da meydana geliyor. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Ben normalde ağaçlarımı ne zaman buduyorum? Şubat ayında. Yani Şubat 15'ten sonra buduyorum. Ama böyle hasat yaparken de zaruret olursa onları da buduyorum. Şimdi nar toplamaya devam. Buradaki ipler iyice sıkışmıştı. Kırılmamış tabi, iz yapmış ama iz yapmış bayağı. Bir çakı yardımıyla, bıçak yardımıyla o ipleri çıkardık. İnşallah çok derin bir yara oluşmamış, dalımızı kurtardık inşallah. Bir de budama yaparken zaman zaman söylüyorum. Tabi bizim narımızın yaprakları daha yeni sararmaya başlamış. Belki çok tekrar ediyoruz ama aslında yapraklar dökülmeden budama yapmamak lazım. Yeşil yapraklarda ne var? Enerji var. Yaprakların sararması demek buradaki enerjinin tekrardan gövdeye çekilmesi demek. Yani kainatta müthiş bir döngü var. O yaprakların içindeki, yeşil yaprakların içindeki vitaminler, mineraller, artık ne varsa ağaç için gerekli olan besinler güz mevsiminde ne yapıyor? Ağacın gövdesine çekiliyor ve bu çekilme işlemi olurken ağacın yaprakları da sararıyor. Yani sararmış yaprakta ne yoktur? Artık besin kalmamıştır. Zaten ağaç da onları döküyor. Budama yaparken bunları dikkate almak lazım. Çünkü ağaç bahara gövdesinde biriktirdiği enerjiyle başlıyor. Tabi daha iyi önümüzdeki yıla daha iyi ne yapacak? Bir gelişim gösterecek. Narlarımızı topladık. Kısmetse bunlardan sos yapmayı düşünüyoruz. Bir kısmını da yiyeceğiz ama çoğu çürümüş. 3 kere daha önce de söyledim, 3 kere kurt ilacı sıktım. Tabi demek ki
Bazı çiftçilerimiz diyor ki 15 günde bir ilaçlamak lazım diyor. Demek ki sık sık ilaçlamak lazım. Tabii tarım ilaçlarına da karşıyım. Ben kendim kireç ve kükürtle elde ettiğim gülleci bulamacı diye tabir edilen bir ilaç yaptım. Onu kullanıyorum genelde. Zirai ilaçlardan uzak durmaya çalışıyorum. Onu bir 15 günde bir yapmakta fayda var. Hem özellikle üzümlerde ve bu elma olsunlar olsun onlarda kullanmak lazım. Bir de ceviz ve elmada kurt ilacı sıkmak lazım. Bizim birkaç ağaç elmamız var da birinde bayağı bir elma vardı. Ama ne yaptı? Hepsi döküldü. Yani hemen hemen hiç elma yemedik desem yeri. Yani kurt ilacı sıktım. Herhalde zamanlamasında bir yanlışlık yaptık. Şimdi bunları eğer sos yaparsak sizle paylaşacağız. Sos yapımını da yapamazsak da bu paylaşımımız bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.